Herkese yeniden merhabalar. Bugün güzel bir yemek tarifi veriyorum. Tavuk bagetle ve patatesle sebzeli güzel bir yemek tarifi, ana yemek tarifi vereceğim. Ve hiç bekletmeden hemen tarife geçelim. 7 adet böyle tavuk bagetim vardı. Paketlerimi temiz yıkadım ve kaseme aktarıyorum. Üzerine karabiber ve tuz ekliyorum. İyice ovalıyorum tuz ve karabiberle beraber. İyice içine işlenmesini sağlıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız videolarımı yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız sevinirim. Bagetlerimi iyice tuzla ve karabiberle ovaladıktan sonra tavamı ocağa alıyorum ve içine bir yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Öncelikle bagetlerimi iyice mühürleyeceğim. Tavam iyice kızdıktan sonra bagetleri içine aktardım. Ve ters düz ediyorum. Her tarafı iyice kızarana kadar ters düz ediyorum ve kızartıyorum. Bu mühürleme işlemini yapıyoruz ki suyu da tadı da içinde kalsın diye, daha lezzetli olsun diye. Her zaman böyle etlerimizi, tavuklarımızı mühürlememizde fayda var. Ateşi kısık olmayacak. Yüksek hararetli ateşte mühürlemek daha iyidir. Biraz etrafa sıçrayabilir arkadaşlar. Onun dışında bir zorluğu yok. Çok kolay, çok basit bir tarif. Her tarafı kızaran baketleri çıkardıktan sonra bir büyük soğanı veya 2-3 küçük soğan olabilir. Böyle yarım ay şeklinde doğrayın ve içine atın. Çok küçük küçük doğramamıza gerek yok. İçinde kaybolmasını istemiyorum soğanların. Soğanlar hafif karamelize olana kadar kavuruyorum. Ben 3 adet orta boy soğan kullandım. Ve bir büyük havuç kullandım. Havuçları da dilim dilim doğradım. Bir büyük kapya biber kullandım. Ve bir köy biberini kullandım. Jülyen doğradım hepsini. Patateslerim küçüktü. 5 adet küçük patates kullandım. Sebzeleri dilediğiniz kadar çoğaltıp azaltabilirsiniz. Hangisini daha çok seviyorsanız onu daha çok ön planda tutabilirsiniz. Patates de daha doyurucu olduğu için, çocuklar daha çok sevdiği için patatesi daha çok koydum. Şimdi bunları iyice biraz karıştırdıktan sonra üzerine bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve biraz tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Hafif böyle mühürleme işlemini yapıyoruz. Çünkü fırına koyacağız. Fırında da pişecek. Zerdeçal koymayı unuttum. Bir çay kaşığı kadar da zerdeçal ekliyorum. Tekrar bir karıştırıp kavuruyorum. Ve borcamıma aktarıyorum. İstediğiniz fırın kabını kullanabilirsiniz. Büyük tepside de yapabilirsiniz. Büyük tepside yaparsanız malzemelerinizi daha çok tutarsınız. Hafif kavurduğum sebzelerin hepsini borcamıma aktardım. Tavamı tekrar ocağa alıyorum. Güzel bir sos hazırlıyorum. Yağ içinde kaldı, tavanın içinde kaldı. 2 yemek kaşığı kadar e, ketçap ekledim. 3 yemek kaşığı soya sosu ekliyorum. 1 çay kaşığı toz biber ekliyorum. Ve tekrar iyice bir karıştırıyorum. İyice kavuruyorum. Bu çok güzel bir sos oluyor. İsterseniz burada bir çay kaşığı kadar da bal ekleyebilirsiniz veya hardal ekleyebilirsiniz. Hardal tadını sevmiyorsanız böyle benim gibi yapabilirsiniz. Ve 3 yemek kaşığı kadar sıcak su ekledim. Ve sosumu iyice pişiriyorum. Şöyle 1 dakika kadar sosumu pişirdim. Koyu bir kıvam olması için. Ve rengi de çok güzel oluyor. Şimdi pişirdiğim bagetlerimi sebzelerin üzerine diziyorum.
Bagetlerin hepsi üzerine dizilecek şekilde dizdim. Ve yaptığım sosu bütün bagetlerin üstüne sürüyorum. Biraz üstüne sürüyorum. Sonra ters çevirip diğer tarafına da süreceğim. Sosum çok güzel oldu. Çok lezzetli bir sos. Bu sos sebzeleri de geçiyor. Pişerken sebzelere de geçtiği için çok lezzetli bir yemek oluyor. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Mutlaka bu sosu et yemeklerinize kullanın. Ayrıca bu sosu kırmızı ete de kullanabilirsiniz. Onda da çok yakışıyor, çok güzel oluyor. Şimdi bagetlerimi ters çevirdim. Tavada kalan bütün sosu diğer her tarafına da süreceğim. Bütün sosu sıyırdım, tavada sos kalmasın, israf olmasın diye, sebzelerime ve etime geçsin diye hepsini etin üzerine sürdüm ve etimi fırına veriyorum. Üstü iyice pişene kadar 190'da pişirdim ben arkadaşlar. İyice kızarmasını istedim. Bakın bu şekilde çok güzel kızardı. Tam istediğim gibi kızardı çünkü böyle hafif çiğ kalmasını sevmiyorum. Şahane oldular. Şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum. Tabi siz istediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Ben sadece kıvamını size göstermek istiyorum. Nasıl isterseniz o şekilde sunum yapabilirsiniz. Borcamla koyun masanıza. Hiç bozmanıza gerek yok. İnanın kameradan göründüğünden çok daha güzeldir. Bakın sosunu da göstereyim. O sos hepsi kendini saldı. Hem sebzelerin üzerine hem etin üzerine çok şahane oldu. Suyundan da biraz etinizin üzerine gezdirirseniz tabağa alırken şahane olacak. Şöyle içini de göstereyim. Bakın çok güzel pişti. Hiç çiğ kalmadı. Kırmızılık kalmadı. Yani içinde kan gözükmüyor. Etimizin güzel piştiği anlamına geliyor. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.